Arkadaşlar hepinize merhaba. Peugeot 2008 ile birlikteyiz. Aracımız makyajlandı ve daha şık, daha modern bir görünüm aldı. Aracın yanına yaklaştık, kapılarımız açıldı. Hemen göstereyim. Oldukça güzel bir özellik. Aracın artılarını, eksilerini anlatacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Olduğu gibi tasarımla başlıyoruz. Ön tarafta dikkatimizi çeken şey yeni Peugeot logosu ve hemen üzerinde 360 derece kamera sistemini destekleyen kameramız var burada. 3 pençe ışık imzası da yan tarafta, özellikle gece sürüşlerinde harika bir görüntü sizlere sunuyor. Bakışları üzerine çekiyor araç. Baktığımızda biraz daha küt bir tasarıma sahip ve model numarası olan 2008 hemen üst tarafa konumlandırılmış. Yan tarafları isterseniz geçelim. Gece ışıklandırması harika olan LED farlarımız var. Yan tarafta pençe işaretimizden bahsettik. Burada herhangi bir hava girişi yok fakat sanki varmış gibi gözüküyor. Şimdi isterseniz hemen yan tarafa geçelim ve lastiklerimize bakalım. GT donanımda 18 inç jantlar geliyor. Orijinal lastikleri Goodyear Efficient Grip. Kışlık lastikler var. Continental. Benim de merak ettiğim bir lastik. Eminim çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Jant tasarımına baktığımızda siyah ve krom detayları görüyoruz. Çok şık bir logo da hemen jantın göbeğinde bulunuyor. Yan tarafta GT monogramı bulunuyor. Akustik ön camımız var. Bunu özellikle yüksek süratlerde merak ediyorum. Sağ tarafa geldiğimiz zaman şu anda ışıkla birlikte parlayan simli siyah aynalarımız var. Üst tarafta tamamen açılabilen bir cam tavanımız var. İçeriye de çok güzel ferahlık sağlıyor. Kapı altlarında plastik parçalarımız var. Kaldırımlar için güzel bir çözüm olsa gerek. Aracın ön kapısında başlayan güzel bir hattımız var. Arkaya doğru geliyor. Üçgen iki yapı birleşiyor ve aracın şıklığına şıklık katıyor. Üst tarafta çıtalarımız siyah renge boyanmış. Balık sırtı antenimiz var. Bu da çok sevdiğimiz bir özellik. Üst tarafta spoilerimiz, alt tarafta Peugeot yazımız. Şöyle baktığımız zaman çift egzozlarımız var. Sevdiğimiz bir özellik. İkisi de gerçek. Çok şık tasarlanmış arka stoplarımız var. Gece daha da güzel oluyor. GT yazısıyla aracın en üst model olduğunu da görüyoruz. Arka kameramız çok iyi kamufle edilmiş ve tabii ki ön ve arkada sensörlerimiz var. Çekimde miyiz? Hafızamız yetmeyecek. Arka akslarda bağımsız süspansiyon olmasını isterdim fakat ne yazık ki torsiyon çubuğu kullanılmış. Sürüşe etkisini yolda göreceğiz. Şimdi bagajı açalım. Elektrikli bir bagaj olmasını isterdim ama ne yazık ki yok. Opsiyon olarak alabiliyorsunuz. 434 litrelik bagaj hacmine sahipsiniz. Malzeme kalitesi güzel. Şöyle içini göstereyim. 2 katmanlı ve güzel düşünülmüş bir detay var burada. Yukarıya kaldırdığınızda tırnaklar var ve bu malzemelerinizi koymak için size bir kolaylık sağlıyor. Sağda ve solda malzemelerinizi koymak için küçük bir yerde ayrılmış. Sağ tarafta bir ışığımız var. Herhangi bir kancamız var mı? 1, 2, 3, 4 tane de kancamız var içeride. El tutamaklarımız var ve bu şekilde kapıyı kapatıyoruz. 1.2 litre hacminde 130 beygir ve 230 Nm torka sahip güzel bir motorumuz var. 8 ileri otomatik şanzımanımız var. Uyumu gerçekten güzel. Daha önce de Opel grubunda kullanmış olduğum bir şanzıman. Yalıtım anlamında baktığımızda üst tarafta güzel bir yalıtım malzemesi kullanılmış. Kabine ses yansımasın diye arka tarafta da yine güzel bir malzeme kullanılmış. Şöyle kapağı kapatayım. Ne yazık ki amortisör yok. Ses değişimini birlikte görelim. İç mekana geçtiğimizde normalde arka koltuklardan başlarım ama ön koltukta mutlaka değinmem gereken bir şey var. Baldır boşluğum neredeyse yok. Bakın arkadaşlar, ayaklarımı ön tarafa yasladım ve burada bir boşluk var. Dik durduğumda ise çok fazla bir boşluk oluyor. Ayağımı nereye koyarsam koyayım rahat edemiyorum. İyi bir para verdiniz, bu aracı aldınız. Şuradaki vidayı görmek istemeyeceksiniz ama Peugeot mühendisleri bunu böyle açık bırakmışlar. Dışarısı çok soğuk. Arka koltukları geçelim ve biraz ısınalım. Allah! Eşik biraz yüksek. Bunu hatırlatmış olayım bu arada. Sağ taraftan başlayalım. Plastik bir malzeme, güzel bir file. Sol tarafta da filemiz var. USB-C ve USB-A çıkışı diyelim. Şaft tüneli biraz olsun var. Ortaya geçeyim şöyle. Çok büyük sıkıntı değil. Burada baş mesafem biraz kısa. Hemen yana geleyim. Şurada bir kol dayama olsun isterdim. Ne yazık ki yok. ISOFIX bağlantıları için fermuarlı bir sistem yapmışlar. Elinizde kalabilir. Fermuarlar biraz zor açılıyor. Kafalıkları biraz yukarıya almanız lazım ki rahat edebilirsiniz burada. Şöyle yaslanayım. Güzel bir oturma pozisyonuna sahibim. El tutamağım var ve dokunmatik led ışığım var. Şöyle cam tavanımızı da bir açalım.
güneş içeri girsin. Malzeme kalitesinden bahsedelim. Üst tarafta kötü bir plastik var. Sert. Alt tarafa geldiğimiz zaman deri var. Dikişlerimiz güzel. Az da olsa bir malzeme alanımız var. Bir hoparlör çıkışımız var. Bir de kapalı burası. Demek ki burada şey yok. Şimdi kabine geçelim ve ön tarafta malzeme kalitesi nasıl hemen size onları anlatayım. Oturduğumda koltuk yan destekleri çok güzel sarıyor beni. Virajlı yollarda bunun tadını çıkaracağım elbette. Termos alabilir miyim? Teşekkür ederim Batuhan. Termosumu koymak için güzel bir yer var. Ses yapmıyor, hareket etmiyor. Hemen ön tarafında vites seçicim var. Şöyle üst taraftan göstereyim size. 2 katmanlı bir kokpit tasarımı var. Malzeme kalitem çok iyi değil. Sınıf standartlarında. Burada kullanılan detaylar güzel fakat yine sert malzeme kullanılmış burada. Piyano tarzı tuşlarımız var. Mekanik ve arka tarafta da dokunmatik tuşlarımız bulunmakta. Büyük bir multimedya ekranı var ve küçük bir direksiyonumuz var. Biraz da direksiyondan bahsedeyim size. Direksiyonda kullanılan malzeme güzel fakat sürüş pozisyonumu bulamadım arkadaşlar. Çünkü direksiyonu biraz daha kaldırmak istiyorum. Bu sefer ekran kapanıyor ve aynı zamanda biraz daha öne doğru yatık olmasını isterdim. Şunu da eklemek istiyorum. Araca biniş inişlerde ayaklarım buraya zor sığdı. Boyum 1.85. Boyunuz biraz yüksekse bu araçta rahatsız olabilirsiniz. Pedal shiftlerimiz var. Bu sevdiğim bir özellik. Ama hız sabitlemeyi ne hikmetse Peugeot mühendisleri buraya almış. İlk kullanımda şunu tespit ettim. Kesinlikle kullanıcı dostu değil. Daha fazla dayanamayacağım. Araç sahibi bunu bana bıraktı. GT logomuz çok güzel duruyor. USB-C çıkışımız. USB-C çıkışımız açtık. Telefonumuzla eğer kablosuz şarj varsa burada şarj edebiliriz. Ya da bu şekilde konumlandırabiliriz. Malzeme kalitesi, hissiyatı güzel. Alt tarafta da bir malzemeliğim var. Gözlüğümü buraya koyabilirim. Üst tarafta bir gözlüklük olsaydı daha iyi olurdu. Bu da eksik kalmış bir donanım olsun. Çerçevesiz geri görüş aynamız da çok güzel duruyor. Sürüş modlarımızı da buradan değiştireceğiz. Ona tabii ki sürüşte bahsedeceğiz. Burada yine iyi bir hissiyat var. Sportif ruhu vurgulamış. Araca binerken Peugeot amblemi ve sportif tasarlanmış pedallar sizleri karşılıyor. Yumuşak bir malzeme var. Burada sıkıntı yok. Fakat hemen alt tarafa geldiğimizde burada plastik parçaların montaj aşamasından kalma pütürlerini görüyorum. Burada da bu var ve şurada hemen yan tarafta ince başlayan ayrım üst tarafa çıktıkça daha fazla artmış. Bu hiç yakışmamış. Artık sürüş kısmına geçelim ve aracımızı çalıştıralım. Şöyle ön tarafı da size göstermek istiyorum. Start stop düğmesine biraz uzun basıyoruz. 3 boyutlu bir ekranımız var. Multimedyamız çalıştı. Üst tarafta da dokunmatik aydınlatmaların olduğunu söyleyeyim. Açılır cam tavanımızı kapatalım, dışarısı zaten soğuk. SOS çağrımızı da buradan yapabiliyoruz. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Apple CarPlay'e bağlanabilirim şu anda. Aracın navigasyon sistemini fakat size göstermek istiyorum. Navigasyona bastım. Kendi navigasyonu barla merkez. Sürüşe başlamadan önce geri görüş ve ön kamerayı da göstereyim size. Şu anda vites geride olduğu için geriyi görüyoruz. Ön tarafı görebiliriz. Arka tarafı görebiliriz. 360 derece görüş desteği de buradan işlemci sayesinde oluyor. Yan taraflarda bir kameramız yok. Geriye çıktıkça buradaki görüntüler birleşecek. Çıkalım. Şu anda ön tarafı görmek istiyorum. Evet, ön tarafı görüyorum. Kapılarımız kilitlendi. Beğendiğimiz bir özellik. Bozuk bir yoldayız. Amortisörlerimiz biraz sert fakat sessiz çalışıyor. Bunu beğendim. Araba 500 kilometrede şu anda. Herhangi bir trim sesi de almadım. Şehir içi sürüşümüzde başlayalım. Kırmızı ışıklarda durduk. Stop etti aracımız. Stop etmeye çok hevesli. Daha araç durmadan motor stop ediyor. Kırmızı ışıkta bekliyoruz. 3 silindirli bir motorumuz var. Yeşil yandı, bastım. Hafif bir titreşim ve güzel bir homurtuyla hızlanıyorum şu anda. Vites geçişlerim çok iyi. Hissetmiyorum. Dur. Cruise'u aldım abi. Sabitleyici devrede. Sağda kalın. 105. cadde. Burayı al. Araba gidince şey yaptı. Orayı aldık ya, yeter. Şehir içerisinde adaptif cruise kontrolü açtım ve şu anda öndeki aracı takip ediyor. Gaza frene basmıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Sağ taraftan abimiz çıkıyor. Basmasaydım frene girecektik. Demek ki çok fazla güvenmemek gerekiyor bu sisteme. Sinyal sesleri, tonlaması çok güzel yapılmış. 3 boyutlu ekranımda önümdeki tüm arabaları Peugeot olarak görüyorum. Bu da güzel. 3 parmağımla bastığımda ana menüye geliyorum. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Manuel bir ses açma düğmem var. Hız tabelalarını okuyor. Emniyet açısından güzel. Adaptif hız sabitlemeyi şu anda aktifleştirdim. İleride kırmızı ışık var. Gaz ve fren pedalına basmayacağım. Bakalım araç kendi kendine duracak mı? Şu anda beni ürkütmedi. Yavaş yavaş duruyor. Durdu. Çok kibar durdu. Nazik durdu. Harika. Start stop sistemi devreye girdi. Öndeki araç hareket etti. Araç çalıştı. Fakat ben gaza bastığımda
ilerlemeye başladı. Gazdan çektim ayağımı. Öndeki aracı takip ediyor. Yarı otonom sürüş var bu araçta. Tabii yine siz güvenmeyin. Görüş açılarım iyi. Ön tarafta, yan tarafta güzel açılara sahibim. Arka tarafta biraz daha sınırlı bir görüşüm var ama bu bir problem değil. 3 sürüş modumuz var. Spor, normal ve eko. Şu anda normal moddayım fakat hissiyat olarak sanki eko modda kullanıyormuşum gibi. Gaz tepkileri biraz yavaş. Gaz ve fren pedalı birbirine çok yakın. Özellikle gazdan frene ayağımı atarken birkaç defa takıldım. Şehir içerisinde suni bir direksiyon hissiyatı var. Sağa sola direksiyonu çevirdiğinizde o size yapay bir geri tepme yapıyor. Sanki gitmek istemiyorum ben buraya dermiş gibi hareket ediyor. Bu hissiyatını beğenmedim. Aracımızın toplam ağırlığı ise 1205 kilo. Şehir içerisinde konforlu bir sürüş var mı? Var. Hissiyat olarak yok. Otonom sürüş güzel. Vites uyumları çok güzel. Dur kalklarda biraz acele ediyor. Start stop sistemi devreye girmek için. Çalışırken biraz titreşim var. O da 3 silindirli olduğu için kalkışlar biraz daha iyi olmalıydı. Sanki beni spor moda al der gibi bir hali var. Şimdi spor moda geçiyorum. Az önce yeşil renk vardı. Şimdi spor modla birlikte kırmızı ambiyans aydınlatması eşlik ediyor. Spor moddayım ve şehir dışına doğru çıkıyorum. Biraz gaza asıldım. Size yansıyor mu bilmiyorum. Motorun homurtusu gayet güzel. Şu an süratim 90. Devir 1900. Eko moda alıyorum. Eko'yu aldım. Yine 1900 devirde devam ediyor. Eğer normalden spora geçmiş olsaydım 6. vitese düşecek ve 2400 devirde gidecekti ve ışıklandırma, kadranlar hepsi kırmızı oluyor. Güzel detaylar bunlar. Sürüş modumu normali alıyorum. Normali aldı. 7. vitese taktı. 90'la gidiyoruz. 1900 devirde. Süratimi arttıracağım. Şurada pedal shift'ler var ya arkadaşlar. Bununla cruise control o kadar yakın ki. Yani burada vites değiştirebilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Hemen 100'e alalım. Bastım 100'e. 100'e gidiyorum. 2100 devir. 110'u alıyorum. Şeritten çıkıyor. Biraz topluyor ama yarı otonom sürüş bence yok bu araçta arkadaşlar. 110'la gidiyorum 2000 devir. 120'ye alalım. Hafif hafif rüzgar sesi gelmeye başladı. Hızlanması güzel. Tadında hızlanıyor. 120'ye hemen hemen geldi. Önümde araç var. Belki ondan hızlanmıyor. Önünü de açalım. 120 2100 devir. Bir de 130'u göstereyim. 8. vitesteyiz şu anda. 7. vitese düştü. Tekrar 8'e aldı. Rüzgar sesi var. Akustik cam demiştik. Beklentim biraz daha fazlaydı ama kapılardan, aynalardan rüzgar sesi geliyor. Şimdi Apple CarPlay'imize bağlanalım ve hafiften var. Lastiklerden olabilir. 120'den 130'a çıktık. Aracın torkunu, gücünü hissettik. Hatta bir de 140 yapalım. Bağladım 140'a. Motor bağırmayla beraber vites de düşürdü. İyi bir ivmelenme yakalıyor. Benzinli bir araç, turbo bir araç. Dizel ihtiyacınız bence yok. 140'la gidiyoruz. Ses yalıtımı o Moda 5'e göre daha iyi. Fakat biraz daha iyi olmasını beklerdim bu araçtan. 100'le gidiyorum. Panik fren yapacağım. Şimdi. Çok güzel durdu. Dörtlüleri yaktı. Ben beğendim. Apple CarPlay'imiz var. Android Auto'muz var. Bastım. Arama yapacağım. Biraz geç geliyor. Hadi ama. Araya bastım. Güzel çalışmıyor. Ben mi yapamıyorum abi? Ara diyelim. İyi çalışmıyor arkadaşlar. En güzeli telefondan bağlanmak. Şimdi hemen telefondan bağlanıp yol tarifi alıyorum. Durdum. Spor modu alıyorum. Aldım. Bekliyorum. Kırmızıya döndü. Şimdi. Şanzıman konfor odaklı. DSG şanzıman gibi tak tak vites geçişi olmuyor. Hafiften bir boşluk var bu arada. Bu şanzımanın uzun ömürlü olması açısından iyi elbette. Şimdi virajda biraz arabayı zorlayalım. Spor modda devam ediyorum. Hem viraj performansını hem tırmanış performansını görmek istiyorum. Direksiyon o suni hissiyatını biraz daha olsun bıraktı. Biraz daha iyi hissiyat veriyor. Şehir içerisinde gerçekten beğenmemiştim. Şu anda daha iyi bir hissiyata sahip. Burası keskin bir viraj. Yavaşladım. Dönüyorum. Normal. Aracın gövde salınımı fazla yok. Sağa sola çok fazla yatmıyor. Bunu beğendim. Kışlık lastiklerimiz var. Yazlık lastik olsa daha da iyi bir performans elde ederdim. Canlı motor hızlanmak istiyor. Süratim 100-110.
gayet güzel. Aracın yol tutuşu, sürüş dinamikleri başarılı arkadaşlar. Spora yakın bir sürüş hissiyatı var. Süspansiyonlar serte yakın ayarlanmış. O yüzden sportif bir sürüş size vaat ediyor. Şimdi kulakçık zamanı. Kulakçıklarım direksiyona monte edilmediği için viraj aldığımda elimin altında olmuyor. Biraz daha uzakta oluyor. Keşke o da direksiyona monte edilmiş olsaydı. Şu an 4. vitesteyim. 3'e aldım. 2700 devir. 4'e aldım. 5'e aldım. Ben vites değiştirmesem de kendisi değiştiriyor bu arada. Çünkü vites D'de aynı zamanda. Süratim 130, rüzgar sesi alıyorum. Süratim 90, spor moddayım. Şöyle gövde salınımını size göstereyim. Çok fazla değil fakat arkada torsiyon çubuğu olduğunu hissettiriyor bana virajlarda. Şehir dışında motor performansı yeterli. Şanzıman uyumu gayet güzel. Zaten 8 vitesi var. Bayır yukarı çıksanız da düz yolda gitseniz de sıkıntı yaşamayacaksınız devir anlamında. Test verisi olarak 7.7 litre elde etmişiz son 40 kilometrede. Hem performanslı sürüşler yaptım hem ekonomik sürüşler yaptım. Fabrika verisi de 6 litre zaten arkadaşlar. Dizel alırsanız 5 litre olması mümkün fakat dizel 1.5 litre. Bu araç 1.2 litre. Vergi avantajı var. Fiyat olarak da dizel 100 bin lira kadar biraz daha pahalı. Bence benzinli almakta fayda var. Servis arayıp konuştum. Hem benzinin hem de dizelin bakım maliyetleri aynı. Güvenlik asistanları iyi çalışıyor. Kör noktanızda araba olduğu zaman sizi uyarıyor. Yarı otonom sürüş başarılı değil. Adaptif cruise kontrol güzel çalışıyor. Öndeki aracı iyi takip ediyor. Fakat şeridi güzel ortalamıyor. Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başarmış bir aracın içerisindeyiz. İnşallah başınıza tabii gelmez ama bu da güzel bir bilgi. Aracın gece sürüşlerini de yaptık. Akıllı far sistemi var. Hızlandığınızda uzun farlara geçiyor. Yavaşladığınızda kısa fara geçiyor. Karşıdan bir araç geldiği zaman hemen kısa farlara geçiyor. Aydınlatma sistemini hem içeride hem dışarıda çok beğendim. Mühendisler buna detaylı çalışmışlar. Toplamda 3 tane donanım seviyemiz var. Active Prime, Allure ve bu paket GT. Active Prime'da 16 inç jantlarla geliyor. Allure'da 17 inç jantlarımız var. GT'de ise 18 inç jantlarımız var. Rüzgar çok fazla. Abi şey gidecek ya. Bu gidecek ha. Sağlam tutayım. Ben bu aracı alacak olsam GT paketini alırım. Neden? 18 inç jantlar var. Sürüş destek sistemi var. Adaptif cruise kontrol var. Adaptif cruise kontrol sevdiğim bir özellik. Ön kamera var. Mutlaka gerekli. Çünkü ön tarafı çok iyi göremiyorsunuz. Açılır cam tavan var. Kablosuz şarj var. Donanım paket seviyelerini ekrana yansıtırız. Peugeot 2008'i deneyimledik, yorumlarımızı kattık, artılarını, eksilerini anlattık. Sorularınız varsa mutlaka yoruma bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.